Merhabalar, hoş geldiniz. Yine sevilen bir model çalışmasıyla karşınızdayım. 1 yaşa kadar uyumlu olacak şort çalışmamız. Daha küçük nasıl yaparız? Videonun sonunda anlatmaya çalıştım. Santim olarak ölçülerini de tüm detaylarıyla vermeye çalıştım. Oradan santim ölçülerine baktıktan sonra örgünüze başlayabilirsiniz. Örgümüzü dikişsiz olarak öreceğiz. Sadece A ortasında dikişimiz olacak. Yuvarlak örgü tekniğiyle yapacağız. Bel kısmından başlayacağız önce. Misinalı şişe ihtiyacımız var bunun için. Malzemelerden bahsedeyim. 3,5 numaralı misinalı şişe ihtiyacımız var. Şuradaki biye çalışması için iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacımız var. Ayrıca şu bel kısmını içeride lastik koyarak bel kısmını çalıştım. Şöyle lastikte edinirseniz örgünüze bu şekilde başlayabilirsiniz. 2 tane ip kullanacağız. 2 tane de düğmeye ihtiyacımız var. Örgümüzü anlatmaya başlayalım. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Örgümde kullanacağım ipim 230 metre uzunluğunda. Herhangi bir bebek ipiyle çalışabilirsiniz. 230, 240, 250 metre uzunluğunda. Koton iplere de bu şort çalışmamız yakışır. Benim çalışacağım ipim Nako Saten serisinden olacak. Reklam veya işbirliği değil. Merak eden arkadaşlarım için paylaştım. Ve şiş numaram da 3,5 olacak. 3,5 numaralı şişime tam 100 ilmek atarak başlayacağım. Püf noktamız olacak. İlk ilmekleri atarken çok sıkmadan biraz gevşek gevşek atalım. Sonrasında bel kısmında kıvırıp beraber öreceğimiz bir detay olacak. O aşamada ilmekleri alırken daha rahat eder. 3,5 numaralı şişime dediğim gibi çok sıkmadan gevşek gevşek ilk ilmeklerimi atıyorum. Şöyle ipimi rahat bırakıyorum. İlk ilmekleri atışım bu 100 ilmeğim biraz gevşek olacak. Bildiğiniz ilmek atma tekniğini kullanarak 100 ilmeğimizi atalım. Anlattığım gibi gevşek olarak 100 ilmeğimi attım. Burada artık ipimi bağlıyorum. Ben de tekrar misinalı şişimde 1 metreye geçtim. Size anlatırken misinanın bol kısmını nasıl çalışacağız onu göstermek istiyorum. İlk sırada zaten 60 santimde kasacağı için uzun misinalı şişe geçtim. Örgümüzü şöyle düzenledikten sonra tam hemen hemen orta noktasından şu misinamızın bol kısmını çıkaracağım. Baktığımda şurası örgümün ortası gibi görünüyor. Misinamın bol kısmını buradan çıkardım. Düzeltiyorum tekrar. Burayı da şöyle karşılıklı ikiye bölünmüş oldu örgüm. Haliyle şu şekilde örebileceğimiz için buradan da kasıyor ya. Şu ipimin olduğu yerden burada da misinalı şişimin ucunu çıkarıyorum. Tabii şöyle tutuyorum bunu. Örgümü ikisini yan yana şöyle tutuyorum. Misinamın bol kısmını buradan da çıkarıyorum. İki taraftan çıkaralım örgümüzün. Şu şekilde yaptım. Şurası benim. Şu hali verdikten sonra örgümün düzgün yüzü bende. Bu sırayı kontrol ediyorum. Örgüm dönmesin böyle kendi çevresinde. İlk sıramızda yanlışlık olmasın. Böyle düzelttim. Düzgün olduğumu düşündüğümde artık örgüme başlıyorum. Hemen ilk birinci sıram şu haliyle örgümün düz yüzü bende kalacak şekilde. Misinamın bol kısmı da burada. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi de burada biraz sıkı tutuyorum ki burası çok gevşek olmasın. Düz örgülerle ilerliyorum. Yuvarlak örgü tekniğiyle ördüğümüz için ilk birkaç sıra bu şekilde örelim. Sonra daha rahat bir şekilde ilerleyeceğiz. Örgümün şöyle dönmemesine dikkat edelim. Sıramızı takip edelim. Yuvarlak örgü tekniğiyle dikişsiz olarak ördüğümüz için ilk bir iki sıra bu şekilde örelim. Şimdi misinamın bol kısmının olduğu yere geldim. Tekrar şurayı elimde tutuyorum, çekiştiriyorum. Buradan yine misinamın bolluğunu çıkaracağım. Örebilmem için şöyle şişimin ucunu itiyorum. Her iki tarafta da misinamın bol kısmı duruyor. Örgüme devam ediyorum. Sıramı şöyle baktığımda şurayı da biraz sıkı tutuyorum. Düz örmeye devam ediyorum.
Birleştirme yaptığım noktaya geldim. Burası benim tur başlangıcım olarak kabul edeceğim. Şimdi tekrar aynı şeyi yapa yapa öreceğim. Tekrar misinanın ucunu şu şekilde denk getirdim. Burası benim tur başlangıcım. Burada işaret alalım. Örgümüzün başlangıç ve bitiş noktasını anlamak için şuradan şuraya getirdim işaretimi. Örmeye devam ediyorum. Bir detay yok aslında. Sadece misinamızın şu an uzun gelişi bizi zorlayacak. Onun dışında bir zorluğu yok. İlerledim. Yine örmeye devam ediyorum. Sürekli örgümüzün ön yüzünde kaldığımız için düz örgülerle örüyoruz. Başka bir detay yok. Örgüsünde bu bel kısmını çalışırken misinalı şişim kasıyor ya da anlamadım, yapılışını çözemedim, örmekte zorlanıyorum diyen arkadaşlarım için de hiç önemli değil. Yine her şeyin bir çözümü var tabii ki. Bu yüz ilmeğimiz şişimizde olduğunu düşünelim. Şişimizde yüz ilmeğimiz var. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak açık bir şekilde örebilirsiniz. Birleştirme yapmadan, yuvarlak örgü tekniğiyle örmeden, sonradan o yan dikişini dikerek birleştirirsiniz. Tabii bizler şimdi yuvarlak örerek ilerliyoruz. Tekrar örgümün başlangıç noktasına doğru geliyorum. Bu misinamın çıkış yeri, birleştirme noktası. Şuradaki ipim birazcık açılıyor gibi olduğu için misinamın bol kısmını önündeki birkaç ilmekten önce çıkaracağım. Buranın yerini değiştirelim. Orası daha fazla gerilmesin. Şimdi misinamın bol kısmını buradan çıkarabilirim. Zaman zaman bunu yerini değiştirebilirsiniz. Bol kısmını örgünüzün başka yerlerinden çıkarabilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Örmeye devam ediyorum. Şimdi misinamın bol kısmı bu tarafta. Tekrar tur başlangıcına gelmiş oldum. İşaretimi gördüm çünkü. İşaretimi yine burada geçirdim. Örmeye devam ediyorum. Tekrar tur başlangıcına geldim. İşaretimi yine geçiriyorum. Örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örgümüzü döne döne örelim. Misinanın bol kısımlarını bu şekilde sağından solundan çıkararak örelim. Şöyle belli bile olmuyor misinanın bol kısmını çıkardığımız. Yani yine burada yerini değiştirdik. Şurada biraz kasılma olmuştu.
Burada tekrar düzelmiş olduğu örgümüzün başlangıç noktası. Örgümüzü sürekli örgümüzün ön yüzünde kalıyoruz. Döne döne düz örgülerle örelim. Gerekli uzunluğa gelelim. Sıralarımı tamamladım. Bu kadar kalınlık, uzunluk benim için yeterli. Buna nasıl karar verdim? Şimdi bel çevresine ben lastik geçireceğim için şu şekilde koydum. İkiye katladığımda şöyle karşılıklı denk geliyorsa bu kadar uzunluk benim için yeterli. Sizler de çalışacağınız tekniğe göre bunu ayarlarsınız. İsterseniz şu şekilde birleştirdikten sonra arasına bağcık koyabilirsiniz ya da benim gibi böyle lastik çalışmasıyla tamamlayabilirsiniz. Şimdi sıralarımı tamamladım. Tekrar örgümün başlangıç noktasındayım. Santim ölçülerini vereyim bu aşamada. Şu haliyle baktığımda 22 santim. 21,5-22 santim arası. Uzunluğuna baktığımda da 9 santim çalışmış olduk. Sıraları da saydığımda şöyle içeriden ters sıraları saydığımda 28 sıra düz örgülerimle örerek devam ettim. Şimdi artık örgülerimi ikiye katlayıp şu şekilde beraber öreceğim. Tabi ortasına lastiği yerleştirdikten sonra alacağım lastiğim de bu şekilde olacak. Sizler bebeğinizin kalıbına göre örgünüzün genişliğine bakarsınız. Lastiğinizin genişliğini de ona göre ayarlarsınız. Çalışmamı ayarladım. Şöyle yaklaşık 2 santime yakın şekilde de katlayıp burada normal dikişle dikeceğim. Dikiş iğnesiyle. Klasik bir şuradan şöyle bir dikişle birleştireceğim burayı. Santim olarak bunun da ölçüsünü vereyim isterseniz. Dikilmemiş haliyle ölçüyorum tabi. 44 santim 45 santim arası. Bunu şöyle diktiğimde santim olarak yine ölçtüğümde de bel çalışmamdan bir santim falan kısa yapacağım ben lastik çalışmamı. Şimdi şurayı dikişle birleştirelim. Tekrar dikişimi yaptım. Dediğim gibi sizler bebeğinizin kalıbına göre bu lastiğinizin genişliğini ayarlayabilirsiniz. Örgünüzle kıyas ederek tabii ki. Şimdi içine yerleştireceğiz. Tabii bu arada burası benim örgümün başlangıç noktası. Bu başlangıç noktasını takip ederek tam bu noktaya da ortadan da işaretimi taktım. Çünkü burayı beraber öreceğiz, birleştirdikten sonra burada bir işaretim olsun ki sonrasında benim askı çalışmam olacak ki işaretim bana yol göstersin. Daha orantılı bir görüntü olsun diye tam orta noktasından örgümüzün arka ortası askılarımı da ona göre çalışırım. Burası benim örgümde arka ortasına denk gelecekse lastiğimin de dikişli kısmı şurada yan taraf olarak kabul edelim. Bu şekilde yerleştiriyorum. Katladığımda ilk ilmekleri attığım yer vardı. Şu ipimin olduğu yeri, burayı karşılıklı işaretimin olduğu yere denk getirecek şekilde katladım. İlk ilmekleri gevşek gevşek attık ya, bu aşamada bize yardımcı olacak. İlk başladığım sıradan ilk telini alarak ilmeğimin yanına takacağım. Şurası. Şu hat belli oluyor ya. Sıra sıra olan bu her bir telini ilmeğim. Şimdi ilk başladım. İpimin olduğu yerden başladım. İşaretimin olduğu yerdeyim. Karşılıklı denk getirdiğimi anlıyorum. İlk ilmeğimin yanına taktım ve düz olarak örüyorum. Sıramı takip ediyorum. Hemen şurada. Bu teli yine aldım. İlmeğimin yanına taktım. Düz olarak örüyorum. Birleştirmemizi bu şekilde yapacağız. Sıramı takip ediyorum. Sıraları takip edelim. Atlamayalım. Ki karşılıklı denk gelsin. İlmeğimin yanına takıyorum. Düz olarak örüyorum. Şuradan sıramı takip ediyorum. İkisini beraber ördüm. Bakalım, sıramı takip ediyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor.
Devam ediyorum. Tabii ki ilmeklerimizi artırana kadar bu kasma olayı hala devam ediyor. Örerken biraz zorlanıyoruz. Misinanın bolluğunu yine çıkararak devam ediyorum. Başka bir teknik daha göstermek istiyorum size. Bu ilk sıradaki ilmekleri ilmeğimizin yanına takıyoruz ya. Bunun için isterseniz birkaç tane elinize ayrıyeten bir şiş alırsınız. Buradaki ilmekleri ayrı şişe takıp beraber de örebilirsiniz. Sıra sıra şu şekilde taktım. Örgümü çevirdim. Önce üstteki şişimdeki ilmeğimden, sonra alttaki şişimdeki ilmeğimden ikisini birden düz olarak örüyorum. Böyle böyle de yapabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz iki ilmeği bir alıp örüyoruz. Tekrar çeviriyorum örgümü. Bakıyorum. Devam ediyorum. İki şişimdeki ilmeğimin içinden geçirip iki ilmeği birden örüyorum. Birleştirmemi yapmış oluyorum. Birleşmemi yapmış oldum. Şu en başlangıçtaki ipimizi de şöyle burada bağlayalım. Birleştirme detayını tamamladıktan sonra beden kısmına geçtiğimizde artışlar yapacağız. Bu artışların genişliğini sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz aslında. Sizler 3 ör 1 artır şeklinde artışlarımızı yapacağız. Eğer sizler şortunuzun daha bol, daha dökümlü olmasını istiyorsanız 2 ör 1 artır da yapabilirsiniz. Daha da böyle dökümlü durmasını istiyorsanız 1 ör 1 gizli artırma yap şeklinde artışlarınızı yapabilirsiniz. Birleştirme detayımı tamamladım ve işaretimin olduğu yere geldim. Şimdi işaretimi geçiriyorum ve artık yine hala kasmaya devam ediyor. İlmeklerimi artırana kadar bu sırada da böyle devam edecek. İki taraftan misinamın bolluğunu çıkarmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle ki burada 3 ilmek öreceğiz. Bir gizli artırma yapacağız. Şimdi işaretimi geçirdim. 3 ilmek düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Ve şuradaki gördüğüm ilmeğimi, şu arada ilmeğim var ya, bunu şişime takıyorum. Ve bunu da şöyle çapraz bir görüntü verip gizli artırmamı yapmış oluyorum. Tekrar 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Şu gördüğüm aradaki iki ilmeğimin arasındaki ipimi şişime taktım. Çapraz bir görüntü verip şuradan girdim. Ve gizli artırmamı yapmış oldum. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum. İlerledim. 3 ilmek ördüm. Bir gizli artırma yaptım. En son gizli artırmamı yaptım ve şişimde şu an tur başlangıcıma geldiğimde 4 tane ilmeğim kaldı. Şu aşamaya kadar 32 tane artırma yapmış oldum. 2 tane artırma yapalım. Burada isterseniz 2 örelim, bir gizli artırma, 2 örelim, bir gizli artırma yapalım. Çift sayıda olsun. Yani 34 ilmek artırma yapmış olalım. Toplamda da zaten bizim örgümüzde 100 ilmeğimiz vardı. 34 artırma da yapınca 134 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Şimdi en son artırmamı yapmıştım. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Burada bir gizli artırma yapalım. Gizli artırmadan sonra son kalan 2 ilmeğimi ördüm.
Burada da gizli artırmamızı yapalım. Ve şişimizde artık 134 tane ilmeğimiz var. Artık var olan ilmeklerimizi düz örgülerle döne döne örerek ilerleyeceğiz. Yeterli uzunluğa gelene kadar başka yapacağımız bir detay kalmadı. Sadece düz örgülerle örüp ilerleyeceğiz. Bu arada bu yaptığımız artırmalarla sizler tercihinize göre daha bol bir görüntü olsun istiyorsanız 2 örüp 1 artırabilirsiniz. Çok daha bol bir görüntü olmasını istiyorsanız mesela etek çalışıyor olabilirsiniz. Bir ör bir gizli artırma yap şeklinde daha volanlı bir görüntü elde etmiş olursunuz. Yapacağınız gizli artırmaların sıklığı örgünüzün bolluğunu etkileyecektir. Buna göre sizler de tercihinize göre yaparsınız. Sizler düz örgülerle örgünüzün çevresini örerek ilerleyelim. İşaretimizi almaya devam edelim. Çünkü örgümüzün başlangıç ve bitiş noktasını anlamamız açısından bu işaret de önemli. Ağ çalışmasında da bize yine yol gösterecek. Örerek sıramı tamamladım. Tekrar işaretimi geçiriyorum. Düz örgülerle devam ediyorum. Örgümde yeterli uzunluğa geldim. Santim olarak şimdi ölçelim. İçeriden ters sıralarımı saydığımda 50 sıra çalışmış olduk. Şu artırmaları yaptık ya. Oradan aşağı doğru sıralarımı saydığımda 50 sıra örmüş olduk. Santim olarak baktığımda da 15 santim çalışmış olduk. Ağ çalışması için artırmalar yapacağız. Ağ kısmını ayarlamak için de işaretimin olduğu yerdeyim. Burası benim örgümün arka ortası olarak kabul edeceğim. Ve şişimde biliyorsunuz 134 tane ilmeğimiz vardı. Bu 134 ilmeğimizi ikiye bölünce 67 ilmek yapıyor. İşaretimden itibaren 67 ilmek örelim. Ön ortasını bulmuş olalım. İşaretimden itibaren bakıyorum 4. Sayarak örelim 5. İlmeklerimi tam ikiye böldüm ve 67 ilmeğimi ördüm. Buraya da işaretimizi takalım. Şimdi kısaca tekrar edelim. Şöyle ki şortumuzun bel kısmını 100 ilmekle başlamıştık. Yeterli uzunluğa gelene kadar örmüştük. 28 sıra örmüştük bunu. Bu sizin tercihinize göre değişebilir. Sonra lastik çalışmasındaki o birleştirmeyi yaptıktan sonra 34 tane gizli artırma yapınca 134 tane ilmeğimiz olmuştu. Bunu da yaklaşık döne döne hiçbir detay olmadan yuvarlak örgü tekniğiyle misinalı şişimizle 15 santim ördük. Şimdi ağ ortasında ayrımları yapacağız. Bunun için ikiye ayırmam gerekiyordu örgümü. 134 ilmeğimi ikiye bölünce 67 ilmeğim oldu. Burada işaretimden itibaren 67 ilmeğimi ördüm. İşaretimi taktım. Tekrar örgümün başlangıç noktasına gelelim. Ve artışlar yapmaya başlayalım. İşaretimi taktım burada. Devam ediyorum. İlerledim işaretimin olduğu yere kadar, ancak bu işaretimden önceki bir ilmeğimi örmedim. Bunun yanındaki, sağındaki ve solundaki ilmeklerimin yanında artırmalar yapacağım. Bu iki ilmeğimizi baz alarak şimdilik ilerleyelim. Burada isterseniz bir işaret takalım. Artırma yapacağımız noktaları anlamamız için. İşaretimi taktım. Bir gizli artırma yapıyorum. Şu şekilde çapraz bir görüntü vererek ya da dilediğiniz gibi bir artırma yapabilirsiniz, gizli artırma. Bu iki ilmeğimi örüyorum. Bir işaretimi alıyorum burada. 2 ilmeğimi ördüm. Burada da gizli artırmamı yapıyorum. Tekrar işaretimi takıyorum burada. Ve bu 2 ilmeğimi sağında solunda artış yapmış oldum. İlerliyorum diğer işaretimin olduğu yere kadar. İlerledim ön ağ ortası için. Burada da işaretimden önce bir ilmeğim, sonra bir ilmeğim var. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Tabii anlamak için işaretimi taktım. Bir gizli artırma yapıyorum. Bu ortadaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. İşaretimi takıyorum. Ortada 4 tane ilmeğim olmuş oldu. Bu işaretlerimin arasında örüyorum şimdi yine arka tarafa doğru. İlerliyorum örgümün başlangıç noktasına doğru. Bu yeşil işaretimin olduğu yer örgümün başlangıç ve bitiş noktası olduğunu anlıyorum. Şimdi artışları yapmıştık ya. Bu sırada bir tur hiçbir işlem yapmadan ilmekleri olduğu gibi örüyorum. İki işaretimin arasında 4 ilmeğim olmuştu. Bu sırayı hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. İşaretlerimi yine koruyarak devam ediyorum. Onlar bize artış yaparken yol gösterecek.
Düz örgülerle örüyorum. Bu yeşil işaretimin olduğu yere kadar geliyorum. Bu ön taraftaki yaptığım artışları da düz olarak örelim. Tekrar örgümüzün başlangıç noktasına gelelim. Yine burada artışlarımız olacak. İlerledim bir tur. Hiçbir işlem yapmadan ördüm. Tekrar örgümün başlangıç noktasına geldim. Şimdi işaretimi geçiriyorum. Burada tekrar artırma yapıyorum. Gizli artırmamı yaptım. Örüyorum bu 4 ilmeğimi işaretime kadar. Burada bir gizli artırma daha yapıyorum. Şimdi iki işaretimin arasında 4 ilmeğim vardı. 2 artış yapınca 6 ilmeğim oldu. İşaretimi geçirip diğer ön taraftaki ortasına geliyorum. Orada da artış yapacağız. İlerledim. Ön ortasına geldim. İşaretimi geçiriyorum. Burada da gizli artırma yapıyorum tekrar. Ortadaki 4 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırma yapıyorum. Yine burada da ortada işaretlerimin arasında 6 ilmeğim oldu. Tekrar örgümün başlangıç noktasına geliyorum. Yine bir tur hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Sonra artış yapıyoruz. Bir tur öylece örüyoruz. Sonraki turda artış yapıyoruz. Bu şekilde birkaç defa artırma yaparak ilerleyeceğiz. Tekrar örgümün başlangıç noktasına geldim. Dediğim gibi bir sıra hiçbir işlem yapmadan öylece örelim. Sonra tekrar yine artışları beraber yapalım. Bir tur hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimi olduğu gibi ördüm. Tekrar örgümün başlangıç noktasına geldim. Burada yine artış yapıyoruz. İşaretimi geçirdikten sonra bir gizli artırma. Ortadaki 6 ilmek düzümü örüyorum. Gizli artırmadan sonra. Burada da gizli artırmamı yapıyorum. Ve iki işaretimin arasında 8 tane ilmeğim olmuş oldu. Ön ortasına doğru örüyorum. Ön ortasına geldim. İşaretimi geçirdim. Gizli artırmamı yapıyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. İşaretimi geçiriyorum. Şimdi tekrar örgümüzün başlangıç noktasına geliyorum. Oradan bir tur hiçbir işlem yapmadan örüyorum. Diğer sırada artışlar yapıyoruz. Bu ortadaki ilmeklerim iki işaretimin arasındaki ilmeklerim bu defa 2, 4, 6, 8 iken tekrar artış yaptığımızda 10 ilmek olacak. Bir tur artırma yapacağız. Bir tur ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Artışları kaç defa yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi bizler ilerleyelim. Tekrar her sırayı göstermeyeyim. Sizi de sıkmayayım. Şimdi örgün başlangıç noktasına geleceğim. Bir tur hiçbir işlem yapmadan öreceğiz. Diğer turda artışlar yapacağız. Artışlarımı yaparak devam ettim. Bir tur artırmamı yaptım. Bir tur ilmeklerimi öylece ördüm. Bunu 5 kere tekrar ettim. 5 ilmek bu tarafta, 5 ilmek bu tarafta. Ortada da 2 ilmeğim vardı. Bu iki işaretin arasında şu an 12 ilmeğim oldu. Diğer tarafta da aynı şekilde. Burada da artışlarımızı yaparak devam ettik. A ortasında çalıştığımıza göre arkada ve ön tarafta A ortası için kesmeler yapacağım. Şortumuz için bu kadar uzunluk bizim için yeterli oldu. Bu aşamada da isterseniz santim olarak ölçüsünü vereyim. Bu teknikle örüp ilerleyip baktığınızda aslında etek olarak da gayet kullanabilirsiniz örgünüzü. Tabii şu A artışlarını yapmayacaksınız. Daha volanlı bir görüntü elde etmek için de burada artışları daha sık sık yaparsınız. Çok tatlı bir etek elde etmiş olursunuz. 19 santim çalışmış olduk bu uzunluğu da. A ortası için önde de arkada da tam 8 tane ilmek keselim. İşaretimi şöyle geçiriyorum. Ortadaki 8 ilmeğimi bulacağım. 12 tane ilmeğim var zaten. 2 ilmek burada, 2 ilmek burada olmak üzere şurada 8 tane ilmeğimiz oluyor. 2, 4, 6, 8. Dolayısıyla burada 2 ilmek örüyorum. Artık bu işaretimi alıyorum. Bununla işim bitti. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Burada 8 ilmeğimi keserek ilerliyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 8 ilmeğimi kestim. Yine burada da işaretimden önce 2 ilmeğim olmuş oldu. Düz örgülerle diğer ön tarafa doğru ilerliyorum. Şimdi aldık. Bu işaretimi de aldım. Artık onunla da işim bitti. İlerliyorum ön tarafa doğru. İlerledim. İşaretimin olduğu yerdeyim. İşaretimden sonra 2 ilmek örecektim. Bunu alıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Buradaki tam ortadaki 8 ilmeğimi kesmiş olacağım. Şurada 8 ilmeğimizi keselim. Evet. Burada da işaretimden sonra önce 2 ilmeğim var. Artık tek paçam için öreceğim. Şu kesme yaptım her iki tarafta. Şurada kalan ilmeklerim var ya. Burası benim tek paçam olacak. Burası da diğer paçam olacak. İlk önce burayı çalışalım. İsterseniz ayrı bir şişe de geçebilirsiniz. Anlamanız için ben ayrı bir şişle devam edeceğim. Şimdi düz örgülerle devam ediyorum. Bu işaretimi de aldım artık. İlerledim, kesme yaptım diğer tarafa doğru. Şöyle tekrar bakalım. Şortumuzda ay çalışmasını çalıştık ve ayrımlar için. Şimdi bu taraftaki diğer paçam, bu misinalı şişimdeki diğer paçam oldu. A ortasını çalışıp ortadaki kesmeleri yaptıktan sonra bir bacağımızı çalışacağız. Sonra diğer bacağımızı çalışacağız. Burada şunu söylemek istiyorum. Eğer siz şortunuzu biraz daha uzun olsun istiyorsanız 2-3 santim daha örebilirsiniz. Ondan sonra kesmeler yapıp biye ve fırfır detaylı çalışabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Diğer tarafı da yine aynı ölçülerde yaparsınız. Şimdi bizler 1-2 sıra örelim. Sadece bu detayı çalışıyoruz. Burada da ilmeklerim 69 tane ilmeğim var. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tek bacağım için olan bu 69 ilmeği ördüm. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzden de bütün ilmekleri düz olarak örelim. Sonra arka yüzden de yine bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak çalışalım. Örgümün ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka yüzden de tekrar ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzündeyim. Burada artık kesmeler yapalım. Çok fazla uzun bir şekilde çalışmayacağım şortumun tek bacağını. Kesmeler için de şimdi bu yüzde birkaç ilmek eksilteceğiz. 69 ilmeğimiz var ya. 12-13 ilmek eksilteceğiz ara ara. Arka yüzden de geçerken bütün ilmeklerimi kesip kapatacağım. Sizler ilmek alış şeklinize göre eğer örgünüzün ön yüzünden geçerken ilmeklerinizi kesiyorsanız bu yüzden örersiniz. Arka yüzde eksiltmelerinizi yapıp ön yüzde bütün ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. Örgünüzde bir sıra örmüşsünüz, bir iki sıra eksik veya fazla hiç sonucu değiştirmez. Kesmelerimi yapacağım. Bunun için de 2 ilmek öreceğim, 1 ilmeği alıp keseceğim. 3 ilmek öreceğim, 1 ilmek alıp keseceğim. Ara ara 2 öreceğiz, 3 öreceğiz. Bunu da birden daraltmamak için bacağımızı. Sonuçta ilmekleri eksilteceğiz. Arka yüzden de kesip kapatacağız ya. Katladığımızda çok dar, sıkı bir görüntü olmasın. Bebeğin bacağını sıkacak bir şekilde kesmeler yapmayalım. Biraz rahat bir alan olsun. Sizler kendi örgünüze göre de bu kesmelerin sıklığını ayarlayabilirsiniz. Daha az veya daha sık ipinizin kalınlığına göre bunu ayarlarsınız. Şimdi başta 2 ilmeğimi ördüm. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada 3 ilmek örelim. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 ilmek örelim. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 ilmek örüyorum yine.
eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde bu sıralamayla eksiltmelerin arasında 2 örersiniz, 3 örersiniz. Bu ayarlamayı ipinize göre yaparsınız. Ben şimdi eksiltmelerimi yapayım. Kaç tane yaptığımı söyleyeceğim. Arka yüzde de ilmeklerimizi kapatırız. İlmeklerimi eksilttim. Ben 12 ilmek eksilterek 57 ilmeğe düştü. Şöyle baktığımda bu genişlik benim için iyi görünüyor. Burada bütün ilmekleri artık kesiyorum. Sizler bildiğiniz şekilde kesmenizi yapabilirsiniz. Ancak çok sıkmadan rahat bir şekilde örelim ki sonrasında biye çalışması yapacağız ya, çok sıkmasın. Gevşek olarak kesmelerimizi yapalım. Esnek bir kesme şekli olsun yani. Bütün ilmeklerimi kestim. İpimi burada kesiyorum artık. Buradaki bacak çalışması için ipimizi bağlayacağız. Bunun için de ön yüzden gelmiştim zaten. Arka yüzden geçerken ipimi bağlayacağım. Bu şişimizdeki var olan ilmekleri arka yüzden ters olarak örüyorum. Ön yüzden de düz olarak örüyordum. Sonra tekrar arka yüzden örüp ön yüzde kesmelerimi yapacağım. Anlattığım gibi sıralarımı tamamladım. Bu bacağınızı kaç sıra ördüyseniz burayı da aynı şekilde çalışıyoruz. Bir fark yok aslında. Sizler dediğim gibi buranın uzunluğunu belki daha fazla yapmışsınızdır. Aynı şekilde burayı da çalışacaksınız. Burada şimdi ben kesme sırasındayım. Diğer tarafta kaç ilmek kestiyseniz burada da yine eksiltmelerimizi yapalım. Ben 12 ilmek eksiltmiştim. İlmeklerimi eksiltiyorum. Arka yüzden de geçerken bütün ilmeklerimi kesiyorum. Ve şort çalışmamızın biyesini yapacağız sonrasında. Kesmeleri yapalım. Tekrar kesmelerimi de tamamladım. Şöyle katladığımızda şortumuzda biye çalışmasına geçebiliriz. Biye için iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacımız var. 3,5 numara. Bu tekniği daha önce hırkasını, pantolonunu örmüştük. Orada anlatmıştım. Ama tekrar burada da göstereceğim. 3 ilmeğimi atıyorum. İpimi burada bağlıyorum. Şöyle şortumun bacak kısmındaki örgümün ön yüzü bende kalacak şekilde bu 3 ilmeğim var ya, şu kesme hattımın sıra sıra görünen kesme hattımı ben baz alarak yapacağım. Şu ilk yerden girdim. Şu tek telini 2 tane değil de tek teline girdim ve şişimde 4 tane ilmeğim oldu. Şu hali verdikten sonra bu 4 ilmeğimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. Ve düz örgülerle örüyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Bu şişimdeki 3 ve 4. ilmeğim ikisini bir alıp düz olarak örüyorum. 3 ilmek düzüm oldu tekrar şişimde. Yine yanındaki yerden takip ediyorum. Şu pantolonumdaki bu yerden girdim. 4. ilmeğimi elde ettim. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. İpim de hep arka tarafta kalıyor ve yine 3 düz öreceğim. 1 2 bu 3. ve 4. ilmeği bir alıp ikisini beraber örüyorum. 3 tane ilmeğim olmuş oldu. 4. ilmeğimi elde etmek için yine pantolonumdaki şu sıramdan ilmeğimi şişime taktım. 4 ilmeğim oldu. 2 ilmek ördüm. 3. ve 4. ilmeği bir alıp ikisini beraber örüyorum. Tekrar sıramı takip ediyorum. Aynı teknikle örüyoruz. Bu biye çalışmasını yaparken çok sıkı bir şekilde yapmayalım. Rahat bir örgü şeklinde örerek biyemizi çalışalım. Bacak kısmını çok sıkmasın çünkü sonrasında. Bu şekilde bu sıramız bitene kadar biye çalışmamızı yapıyoruz. Biye çalışmamı yaparak ilerledim. Sonuna geldiğimde şurada son bir ilmeğimi de geçirdim. İki ilmeği bir alıp kesiyorum. Şişimde kalan bu 3 ilmeği, üçünü birden toplayıp içinden çıkarıyorum. Biye çalışmamızı tamamlamış olduk. Bir de şöyle içinden geçip sabitleyelim. İpimi buradan kesebilirim.
Şimdi biye çalışmasını tamamladıktan sonra hemen içini çevirip buradan ilmek toplayacağız. İlmeklerimizi de yine 3,5 numaralı şişimle, doğru kıvrılan şu düz detayım var ya, buradan sıra sıra şuradan ilmek toplayacağım. Hemen yanındaki yerden sıramı takip ediyorum. Hiç atlamıyorum. Sıra sıra topluyorum. Şuradan çıkarıyorum. Tığ ile çıkarmakta daha rahat ederseniz tığ ile de çıkarabilirsiniz ilmeklerinizi. Şuradaki detaydan ilmeklerimi çıkarıyorum. Sıra sıra ilmeklerimizi toplayalım. Sonra tekrar artışlar yapacağız. Sırasıyla bütün ilmeklerimi topladım. Örgümü çeviriyorum. Burada bir örüp bir gizli artırma yapacağız. Fırfır detayını bu şekilde sağlamış olacağız. İlk ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Şöyle çapraz görüntü vererek şişime taktım. Bir ördüm. Bir gizli artırma, bir ör, bir gizli artırma, bir ör. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Artırmalarımı tamamladım. Bir hayli ilmeklerim de çoğalmış oldu. Artık başka bir detay yok. Bu var olan ilmeklerimizi, kaç tane ilmeğimiz oluştu, bunun sayısını vermiyorum. Çünkü sizin örgünüze göre bu değişebilir. Birkaç ilmek eksik veya fazla olması önemli değil. Nasıl olsa fırfır detayı olan bir yeri çalışıyoruz. Şimdi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak bu var olan ilmekleri 4 sıra örelim. Sonra bütün ilmekleri keselim. Biyemi çalıştıktan sonra ilmeklerimi aldım. Yine artışlarımı yaptım ve 4 sıra ördüm. Sonra bütün ilmeklerimi kestim. Fırfırımdaki sıralarımı tamamladım. Burada bütün ilmeklerimi kesiyorum. Dediğim gibi 4 sıra ördüm. Bütün ilmeklerimizi keselim. Dikmeye devam ediyorum. Şu kestiğim A detayı var ya, onu da karşılıklı denk getiriyorum. Bu ortada 8 ilmek kesmiştik ya. Burayı karşılıklı denk getirerek dikiyorum. A ortasındaki dikişimi tamamladım. Örgümün düz yüzünü çevirdim. Askılarımızı çalışacağız bu aşamada. İsterseniz bu haliyle de şortunuzu kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış, ya da beraber askılarımızı çalışarak devam edeceğiz. Yapacağımız askı için örgümüzde şu bel detayını tamamladıktan sonra şurada tam ortada arka ortası olduğunu anlamamız için işaret almıştık. Şimdi bu işareti baz alarak ben ilmeklerimi alacağım. Diyelim ki siz böyle bir işaret almadınız. Baktığınızda tam orta nokta şu A kısmından zaten belli oluyor. Yukarı doğru takip edip göz kararı bir şekilde orta noktayı tespit ettikten sonra burası benim tulumumun arka tarafı olacak. Arka tarafından bel çalışmasından şu uç kısmından ilmek toplayacağız. Bu orta noktadan ileri doğru 9 düzümü sayacağım. Buradan da ileri doğru 9 düzümü sayacağım. Toplamda şu bel kısmından 18 ilmek çıkarmış olacağız. Bunun için hemen minik işaretler yine belirleyelim. Şurada düz hatlarım belli oluyor ya. Buraları sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuraya takıyorum. Buradan da burada da
işaretlerimi alıyorum. Daha simetrik bir görüntü olmasını istediğim için bu şekilde dikkat ederek alıyorum. Sizler tamamen göz kararı da böyle tam arka ortasına gelecek yerden ilmeklerinizi çıkarabilirsiniz. Bel çalışmamdaki şu uç noktasından geliyorum. Düz hatlarım var ya, belli oluyor. Şöyle V bir görüntü var. Bu kanadın her bir telinden gireceğim. Şuradan bir tane aldım. Bir tane yanından sıramı takip ederek bunları ilmek olarak kabul edeceğim ve ipimi bağlayıp örmeye başlayacağım. Sıra sıra her birinden aldım. ...18 ilmeğimi toplamış oldum. İpimi burada alıyorum. Şöyle örgümü çeviriyorum. Ve örmeye başlıyorum. Bir ters bir düz lastik çalışmasıyla örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğim ters. Yanındaki ilmeğim düz. Ters. Düz. ...18 ilmeğimi lastik olarak bir ters bir düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Burada da düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak öreceğim. İlk ilmeğimi alıyorum. Yanındaki ilmeğim düz olarak görünüyor. Düzümün üstüne düz örüyorum. Ters, düz. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim düz. Ters, düz. İstiyorsanız bu lastik çalışmasını, hazır lastik çalışması dediğimiz örgümüzün ark yüzünde tersleri örmeden alıyoruz. Düzleri normal örüyoruz ya. O teknikle de örebilirsiniz. Askı çalışması daha az esnemiş olur. Bizler şimdi klasik bir ters bir düz ön yüzden de bütün ilmekleri örüyoruz. O şekilde de çalışabilirsiniz. Örgümüzün düz yüzünde bütün ilmekleri örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. İç yüzünden geçerken tersleri örmeden şişimize geçirdiğimiz teknikten bahsediyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu 18 ilmeğimizi yeterli uzunluğa gelene kadar bir miktar örelim. Sonra 9 ilmek 9 ilmek ayırıp ayrı ayrı çalışacağız askılarımızı. Bir miktar ördüm. Santim olarak baktığımda da yaklaşık 5-5,5 santim çalışmış olduk. 9 ayıracağız burada ilmeklerimizi. Baştaki 9 ilmeğimi lastik olarak yine ilmekleri geldiği gibi örüyorum. 2 3 9 ilmeğimi ördüm. Buradaki 9 ilmeğim şişimde bekleyecek. İsterseniz ayrı bir aparata da alabilirsiniz. Örgümü çeviriyorum. Ve burada sırası geldiği gibi ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 2, 4, 6, 8, 9. İlk ilmeğim düz. Yanındaki ilmeğim ters, düz, ters. 9 ilmeğimi çalışıyorum. Örgümü çevirdim. Tekrar örgümü çeviriyorum. Buradaki ilmekleri ayrı bir aparata alayım isterseniz. Bu 9 ilmeğimizi
yeterli uzunluğa gelene kadar askımız için çalışalım. Tabi uç kısmında ilik yapacağız. İlik detayına kadar örelim. Askı çalışmamı 33 santim kadar örmüş oldum. Bu uzunluğu siz kendi tercihinize göre daha kısa veya uzun ayarlayabilirsiniz kendi örgünüze göre. Verdiğim bütün ölçüler tabii ki standart değil. Şimdi burada ilik çalışacağız. İlmeklerimi geldiği gibi örüyorum. Ters, düz, ters. 4 ilmeğimi çalıştım. Şişime şöyle bir doladım ipimi. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp ters olarak kestim. Çünkü bir sonraki ilmeğim düz. Nasıl denk geliyorsa o şekilde keselim. Düz olarak denk geliyorsa düz olarak kesebilirsiniz. Şimdi ilmeğimi çalışmış oldum. Devam ediyorum. Düz, ters, düz. Örgümü çeviriyorum. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Doladığım ilmeğim ters denk geldi. Ve 2 santim daha örelim. Sonra bu 9 ilmeğimin hepsini kesiyoruz. Burada ilmeğimizi çalışmış olduk. İlk çalışmamdan sonra da bir miktar ördüm. Ne kadar ördüğümü yine isterseniz 2, 4, 6, 7, 8 sıra falan ördüm. İlmeklerimin hepsini kestim. Aparatımda bekleyen ilmekleri şişime aktaracağım. İpimi burada taktım. 9 ilmeğimi çalışıyorum. Diğer taraftaki askım kadar uzunluğunu aynı şekilde yapacağız. İliğimizi de yine aynı şekilde açalım. Sonra bütün ilmeklerimizi keselim askımızdaki yeterli uzunluğa geldikten sonra tabi. Ön tarafa da düğmelerimizi dikelim. Çalışmamızı tamamlamış olacağız. Askılarımı tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Şortumuzun son hali bu şekilde oldu. Hemen santim olarak ölçülerini vereyim sizin için. Şöyle buradan belinden uç kısmına kadar uzunluğu 25 santim. Genişliği en geniş yeri 28 santim. Belinden A ortasına kadar 20 santim çalışmış olduk. Tüm uzunlukta askıdan şu bitimine kadar şortumuzun uzunluğu da 39-40 santim arası çalışmış olduk. Tulumumuzun büyüklüğü 1 yaşa kadar uyumlu oldu. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım da bizler 100 ilmek atarak başlamıştık. Sizler 90 ilmek atabilirsiniz. Yeni doğan yapmak isteyenler 80 ilmek atabilirler bel kısmını. Bu ilmeklerle çalışabilirler. Zaten lastik çalışması oluyor. O toplayacaktır. Artırmaları da buradaki bel çalışmasını tamamladıktan sonra 34 gizli artırma yapmıştık. Yine aynı şekilde artırmaları yapabilirsiniz. Daha dökümlü olur şortunuz. Ya da ufak olmasını istiyorsanız 34 yerine daha az gizli artırma yapabilirsiniz. 25 gibi daha az artırma yapabilirsiniz. Boyunu da biraz daha kısa tutup diğer detayları biye ve fırfır çalışması aynı şekilde olacak zaten. Sayıları küçülttüğünüzde şortunuz da ufak olacaktır. Ben geldiğince yine tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım siz de modeli sevip yapıp denersiniz. Tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup başka çalışmalarda yine beraber buluşabiliriz. Abonelikler ücretsiz zaten biliyorsunuz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.